Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yılbaşı tığ işi projelerinizde kullanabileceğiniz çam ağacı kare motif yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım çam ağacı temalı kare motifi, bebek battaniyesi, kırlent, masa örtüsü gibi farklı projelerinizde kullanabilirsiniz. Ve motifin yapılışında kullanacağım iplerin markası Himalaya Himagurumi koton iplikler kullanacağım. İçinde kullanmış olduğum simli ipin markası Ütopya Roma. İstediğiniz farklı kalınlıklarda simli ipler kullanabilirsiniz. Tığ numarası olarak ise 2,75 milim ile motifi öreceğiz. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden motifin yapılışına başlayalım. Motifin yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. 3 zincir, halkanın içerisine 2 trabzan, 2 zincir, halkanın içerisine 3 trabzan, 2 zincir, halkanın içerisine 3 trabzan, 2 zincir ve son kez halkanın içerisine 3 trabzan yapalım. Toplam 4 tane grup oluşturmuş olduk. Sihirli halkanın ipini sıkıştırdıktan sonra 2 zincir ve ilk zincirden başlayarak 2 zincir boşluğuna kadar alttaki 3 trabzanın tepesine yan yana kaydırma yapalım. Zincir boşluğuna tekrar kaydırma. 3 zincir. Aynı boşluğun içerisine 2 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaparak birinci köşeyi oluşturalım. Bir zincir ve altta yapmış olduğumuz tüm 2 zincir boşluklarına köşe oluşturacağımız için 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapalım ve köşeler arası geçişte de bir zincir yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir zincir ve ilk zincirden başlayarak 2 zincir boşluğuna kadar kaydırma yapalım. Şimdi alt sıradaki işlemi tekrar ederek köşe oluşturalım. 3 zincirden sonra aynı boşluğun içerisine 2 trabzan, 2 zincir, 3 ikili trabzan yapalım. Bir zincir, iki köşe arasındaki bir zincir boşluğuna 3 trabzan, bir zincir, sonraki köşeye alt sıradaki işlemi tekrar edelim. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapalım. Ve köşedeki 3. trabzanı yaparken kırmızı renge geçiş yapacağız arkadaşlar. Burada ana renkte beyaz kullanmıştım. Bu kez kırmızı yapacağız. Özellikle 3. sıraya dikkat edelim. Çam ağacını oluşturmuş olduğumuz sıra çünkü.
Son 2 ilmeği kapattıktan sonra bir zincir. Yeşil ipi de alttan yürütmeye devam ederek alt sıradaki iki köşe arasında yapmış olduğumuz zincir boşluğuna 3 trabzan yapalım. Kırmızı renk ile devam ediyoruz. Bir zincir. Yeşil ipi alttan yürütmeyi unutmayalım. Köşeye alt sıradaki işlemi tekrar ederek 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapalım. Üçüncü trabzanı yaparken tekrar yeşil renge geçiş yapalım. Bu kez kırmızıya alttan yürüterek bir zincir, alt sıradaki iki köşe ortasında yaptığımız zincir boşluğuna 3 trabzan yapalım. Üçüncü trabzanı yeşil renk ile yaparken tekrar kırmızıya geçiş yapalım. Ve sıra sonuna kadar kırmızı renk ile devam edeceğiz. Yeşil rengi alttan yürütmeye devam edelim. Bir zincir, köşeye alt sıradaki işlemi tekrar edelim. Bir zincir, sonraki bir zincir boşluğuna 3 trabzan, bir zincir. Burada ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesine kaydırma yapacağız. Fakat burada yeşilin üzerinde kırmızı görüneceği için sadece bu noktayı yeşil ile yapacağız arkadaşlar, kaydırmaları. Çünkü kırmızı ile yapmaya devam edeceğiz normalde. Bir zincir, orta boşluğa kadar yeşil renk ile kaydırma yapalım. Ve bu boşluğa, zincir boşluğuna yani kaydırmayı yaparken yeşil renge geçiş yapalım. Bakın burada belli olmamış oldu. 3 zincir, aynı boşluğa köşe oluşturmak için 2 trabzan, 2 zincir, 3 ikili trabzan yapalım. Bir zincir, sonraki bir zincir boşluğuna 3 trabzan, fakat 3. trabzanı yaparken yeşil renge geçiş yapacağız. Alttaki 3 trabzanın tepesine yan yana 3 ikili trabzan yapalım. Üçüncü trabzanı yaparken tekrar kırmızıya geçiş yapalım. Hemen sonra gelen bir zincir boşluğuna 3 trabzan yapalım. Burada çam ağacının kökünü yeşil ile oluşturmuş olduk arkadaşlar. Bir zincir, köşeye alt sıradaki işlemi tekrar edelim. Evet, birinci kenarı bu şekilde oluşturmuş olduk. İsterseniz ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Şimdi diğer yeşil trabzan grubuna gelene kadar kırmızı renk ile devam edeceğiz ve bir zincir boşluklarına 3 trabzan yapacağız. Gruplar arası geçişte bir zincir, köşeye de 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaparak yeşil renge kadar devam edeceğiz.
Ve kırmızı ile örerken yeşil rengi alttan taşımayı unutmayalım. Üçüncü köşeyi de yaptıktan sonra bir zincir, sonra gelen zincir boşluğunun içerisine kırmızı ile 3 ikili trabzan yapacağız ve üçüncü trabzanı yaparken yeşil renge geçiş yapacağız. Kırmızıyı alttan taşıyarak alttaki 3 trabzanın tepesine yan yana 3 trabzan. Üçüncü trabzanı yaparken tekrar kırmızıya geçiş yapalım. Hemen önümüzdeki zincir boşluğuna 3 trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar kırmızı ile devam edeceğiz. Ve çam ağacını tam olarak oluşturduğumuz için burada kesebiliriz arkadaşlar yeşil ipi. Bakın şu şekilde çam ağacını oluşturmuş olduk. Bir zincir, köşeye alt sıradaki işlemi tekrar edelim. Bir zincir boşluklarına da 3 trabzan yaparak ve tüm grup aralarında da bir zincir olacak şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Dördüncü sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir zincir, ilk zincirden başlayarak köşe zincir boşluğuna kadar kaydırma yapalım. Üç zincir ve alt sıradaki işlemi tekrar ederek köşe oluşturalım. Bir zincir, sonraki bir zincir boşluğuna 3 trabzan, bir zincir, buradaki 3 tane trabzana atlayalım ve 3 yeşil trabzanın tepesine yan yana kırmızı ile 3 tane ikili trabzan yapalım. Normalde burada çam ağacının kökünü yaparken trabzanla doldurduk. Bu alanın gruplar arası geçiş olduğu için boş olması gerekiyordu arkadaşlar. Her boşluğun üzerine trabzan grubu yaptığımız için burayı da kırmızı ile trabzan grubu yaparak desenin formatını koruduk. Sonraki zincir boşluğuna 3 trabzan, şimdi köşeye 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan, sonraki kenarda bulunan tüm zincir boşluklarına 3 trabzan, köşeye alt sıradaki işlemi tekrar edelim. Buradaki noktaya da yine 3 trabzan yapalım ve daha sonra bu kenarda yapmış olduğumuz işlemin aynısını tekrar edelim arkadaşlar. Buradaki 3 trabzandan sonra bir zincir, alttaki 3 yeşil trabzanın tepesine kırmızı ile yan yana 3 ikili trabzan, bir zincirden sonra boşluklara trabzan gruplarını yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, kırmızının ortasındaki yeşil çam ağacı görmüş olduğunuz gibi tam olarak oturmuş oldu arkadaşlar. Tekrar ekran görüntüsü alarak daha net bir şekilde deseni kendiniz de çıkartabilirsiniz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir zincir, ilk zincirin tepesine kaydırma ve bir zincir yaptıktan sonra ipi keselim.
Şimdi simli ip ile son sırayı yapacağız. Ben gri simli ip kullandım. Dilerseniz gold simli ip de kullanabilirsiniz. Ve yapmış olduğumuz herhangi bir trabzanın tepesinden ipi sabitleyerek sık iğne yapalım. Bir zincir. Şimdi köşeye gelene kadar alttaki trabzanların tepesine sık iğne, zincir boşluklarına da sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Köşede bulunan 3 trabzanın tepesine yan yana 3 sık iğne. Köşe zincir boşluklarına istediğiniz kadar sık iğne yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben 5 adet sık iğne yaptım ve daha muntazam oldu. Dilerseniz 3 ya da 4 de yapabilirsiniz. Ve köşedeki 3 trabzanın tepesine yan yana 3 sık iğne. Zincir boşluklarına bir sık iğne, trabzan tepelerine yine sık iğne yaparak köşeye kadar devam edeceğiz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ortadaki bir zincir boşluğuna da sık iğne yapalım ve ipi burada keserek gizli birleştirmeyi yaptıktan sonra motifimizin de tüm yapım aşamalarını tamamlamış olacağız. Ve bu ipi de çok fazla sıkmadan arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğimiz kadar gizleme işlemini yapabilirsiniz. Evet. Çam ağacımızın şu şekilde motifleri birleştirirken birleştirmeyi de bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Yeşil renk ile geniş olan alan çam ağacının taban kısmı. Yeşil rengi az kullandığımız alan ise üst kısmı oluşturmakta. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olarak sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.